Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bugün yeni birkaç ürün paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben el yapımı hobi ürünlerine bayılıyorum, yapıyorum. Bunları yapmayı seviyorum açıkçası. Şimdi iki ürünüm var. Aslında ben bunları yapalı bayağı oldu ama teklerini yapıp videoya çekmek istiyordum. İki küpem var şöyle. Bakın bunları kendim yaptım. Malzemelerini aldım ve yaptım. Şu mavilerden çok güzel boncuklarım var ama nasıl değerlendiririm bilemedim. Böyle bir model çıktı. Şimdi kullanmadan takarım. Bir de ayrıca şöyle bir modelim var. Bunların teklerini yapacağım şimdi size. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bence güzel bir model. İkisi de çok güzel modeller. Yazında elbiselerle acayip şık duracak. Artık böyle boncuklu modeller de çok moda oldu gerçekten. Zarif duruyorlar bunlar. Ben de bunları uzun sürede kullanabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Kullanma takayım, nasıl olduğunu görün bir. Bakın böyle üzüm sapkını gibi modeller. Cam kristal boncuklar, cam boncuklar seçtiğim içinde gerçekten çok şık duruyor. Şurada birkaç kristal boncuğum vardı mavi. Onları karıştırdım, ekledim. Böyle güzel bir küpe. Gördüğünüz gibi şuradaki metal de uzun böyle bir küpe. Şimdi bunu yapacağız. Bir de ayrıca şu küpemiz var. Bakın şu küpede az önce de söylediğim gibi birkaç çeşit boncuk kullandım. Koyu pembe kalp şeklindeki boncuğum var. Şurada olduğu gibi. Işıktan dolayı biraz açık bir ton duruyor ama yani koyu cam boncuk. Şöyle büyük bir taş boncuğum var. 2 tane kullandım. Sonra şöyle oval boncuklarım var. Yeşil boncuklarım var. Kalp boncuk, yeşil boncuk, oval boncuklarım, bir de büyük boncuklarım. Şunlar ise daha önce kolye yapmak için aldığım kristal boncuklarımdan kalma şöyle bir dizim var. Kısacık bir dizi. Ondan karıştırdım. Şimdi tek tek zaten anlatacağım. O zaman yine tekrar gösteririm arkadaşlar. Bakın şöyle bir aparatım var. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Ben bayağı oldu alalı. Şimdi fiyatları biraz artmış olabilir. Şöyle bir aparatımız var. Kulağımıza taktığımız küpe aparatları genellikle şöyle satılıyor. Bu şekilde satılıyor. Böyle ortasında bir kısmı var. Bir de şöyle yuvarlak bir topu var. Ben bunların ikisini çıkarıp bunu böyle kısaltacağım. Aynen şuradaki gibi. Bunu da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Açıp onları çıkardım. Ve şu şekilde geldi. Arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Hemen yapayım. Tabii elimde şöyle bir takı yapmak için kullandığımız bir pensemiz var. Yine yakından göstereyim. Fiyatlarını şu an gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben çok uzun süre oldu bunları alalı. Bunları başka şeyde kullanabilirsiniz aslında. Şöyle kaldı. Bunu biraz şuradan keseceğim. Sonra bunu da yuvarlayacağım. Ve şu şekilde alıyor. Şurasını biraz daha bükelim. Şu peki bunu takalım hemen. Birazcık açayım. Ve küpemi. Diğer işlemleri üstten çekeyim, daha kolay olacak sanırım. Böyle pek görülmesi de zor oluyor. Bakın. Bir tane kalpli boncuk. Şöyle az aldım ben bunlardan. Fazla bile aldım hatta gerçekten. Şöyle biraz da çivi aldım. Çivilerimi de çıkarayım. Bu çivileri kullanacağız. Pembe boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Burada ne yaptım ben? Bakın şu pembe boncukların mat kısımları var. Böyle beyaz mat kısımları. Onu alta gelecek şekilde ayarladım. Şuradakini de öyle yapmışım. Bunu da aynı şekilde ayarlıyorum. Beyaz kısım aşağıya gelecek şekilde. Sonra pembe boncuğumu ekliyorum. Pembe boncuğum da şöyle baktığınız zaman kalbi görünecek. Evet, şöyle ekledim. Şimdi bunu bükelim. Ben göz kararı ayarlıyorum. Şuradan biraz kesersem daha iyi olacak. Azıcık ucunu kopardım. Tutuyorsunuz ucundan, sonra şöyle büküyorsunuz. Çok da basit bir işlem. Eğer böyle takılar özellikle de kendinize has, kendi zevkinize göre oluşturmak istiyorsanız alıp yapabilirsiniz gerçekten. Şöyle halkalarım var. Bir tane halka alacağım. Bu halkalar minnacık tabi. Hatta nerede boncuğum? Şunun ağzını da kapatabilirim sanırım. Kapattım. Halkamı buradan geçiyorum. Bir de şuradan geçiriyorum.
Sonra döndürüp halkamızı kapatalım. Evet, oldu. İstediğimiz modeli yakaladık. Oynayabiliyor artık. Peki şimdi aşağı kısımlara gelelim. Hemen bakalım. Şurada üçlü bir boncuğumuz var. Önce pembe. Gördüğünüz gibi çiviyi kullanmışım. Çivinin ucu pembe. Sonra yeşil. Sonra da hemen kullanalım. Pembelerden en koyu renkli olanları almak istiyorum. Çünkü burada bazıları biraz açık tonda kalmış. En koyu renkler kendini daha güzel gösteriyor. Bakın kalbin ben uç kısmından gireceğim. Yani şöyle tuttuğumda kalp şöyle dik olacak. Hemen ucunu göz kararı kesiyorum. Şöyle yeterli olacak. Bu yaptığım halkanın ucunu tam kalbe gelecek şekilde ayarlayacağım. Eğer biraz uzun, şurada biraz boşluk bırakacaksınız. Aynı oranda olsun tüm yaptığınız boncuklarda ki güzel dursun. Bunu yaptık. Şimdi yeşil boncuğumuzu yapacağız ama yeşil boncuğu çiviye nasıl geçireceğim? Şöyle yapıyorum. Çivinin bir ucunu döndürüyorum. Sonra şöyle. Bakın halkamı ne güzel yaptım. Görüyor musunuz? Yani bunu döndürdükten sonra biraz şu kısımdan, dipten biraz da bu tarafa doğru çevirdim. Yine tekrar göstereceğim birazdan. Hatta kalbimize geçirebiliriz bunu. Bu şekilde kapatalım. Evet, şimdi bir daha göstereyim aynı şeyi. Ne yaptığımı, ne demek istediğimi. Şöyle kesiyorum. Şu şekilde istediğiniz kısımdan tutuyorsunuz. Yani halkanızın ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o taraftan, mesela şöyle tutarsam çok küçük bir halka olacak. Şöyle biraz şuralarda tutacağım. Birazcık büyük bir halka olsun. Çok büyük de değil. Orantılı bir halka olsun. Şöyle bunu çeviriyorum. Bakın tam sona geldim. Şöyle bir halka oldu. Sonra ise ben şunu şöyle çeviriyorum ve bu dairemi tam ortalıyorum çubuğun ortasında. Yani dairemin ortasına geliyor bitişik yer. Böyle daha güzel duruyor. Yine tekrar gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir de yassı olan, yani şu boncuktan kullanacağız ve götüreceğiz. İlk sıramızı. Bayağı basit bir işlem. Boncuğumu geçirdim. Bakın yine göstereyim aynı şeyi. Bu önemli çünkü daha güzel duruyor. Bakın halkamı şöyle aldım, bitirdim. Sonra şu şekilde durdu. Görüyor musunuz? Böyle baston gibi duruyor. Ben bunu şuradan birazcık şöyle büküyorum. Birazcık daha bükersem şöyle daha güzel duruyor. Tam ortaya boncuğum şöyle geliyor. Daha dengeli duruyor. Bu şekilde yapıyorum. Sonrasında burayı da aynı şekilde yapalım. Sonra şöyle ve bitirdim. Şimdi sıramıza takıyoruz. Ve şurayı da ilk kısmına geçiriyorum. Ve böyle oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi şurada şu boncukların fazla kaldı. Bunları tabii yedek olarak aldım. Dediğim gibi cam boncuk olduğu için bazen delikleri açık olmuyor. O yüzden yedek almanız gerekiyor. Biraz şöyle fazla aldım. Bunları daha sonrasında ya kolye yaparken ya bir şey yaparken kullanırım kesinlikle. O yüzden saklayacağım ve çok güzel de boncuklar. Yani şu yeşillere bayılıyorum hele.
Hepsi birbirinden güzel boncuklar. Bunlar kullanılır. Saklayacağım. Şu ön tarafı, şu taraf, şuraya şimdi boncuklarımızı dizeceğiz. Nasıl yapacağımızı göstereyim. Bunun için biz misina kullandım arkadaşlar. Şöyle elimdeki 0,45 milimetrelik misina. Daha küçük bir misina da olabilir. Hiç önemli değil. Yani bunun için çok kalın bir misinaya ihtiyacımız yok. Bu işlem için şöyle birazcık keseceğim. Çok da uzun bir misina değil böyle. 20 santimlik bir misina yeter bile. Bu biraz fazla oldu. Hatta dün bu kadar kullanmadım. Peki şimdi nasıl yapacağım arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam öncelikle şöyle bir deliğinden geçirdim. Bir ucunu. Şimdi sırasıyla bakayım, aynı sırada gittim renklerine. Öncelikle pembe boncuktan, sonra yeşil, beyaz ve pembe kullandım. Pardon, şuradaki pembe boncuğu sonra eklemiştim. Yani burada öncelikle şu iki delik arasında yeşil, beyaz, pembe, yeşil, beyaz, pembe, sonra yine yeşil kullandım. Bütün şu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Uçlarında şu en başlarda 2 tane pembe boncuk var. Onları en son ekleyeceğim. Yeşil, beyaz, pembe. Evet, şöyle 4 boncuk aslında. Yeşil, beyaz, pembe, yeşil. Sonra aynı sırayı bir de tersiyle gideyim. Yeşilden sonra bu sefer pembe simetrik olacak. Yani yeşil en ortada kalan olacak. Pembeden sonra beyaz. Ve tekrar yeşil. 3 yeşil boncuk kullandım kısacası. Şimdi mislama birazı şu tarafta kalsın. Şöyle oldu aslında. Bakın orta noktaya, tam orta deliğe bir yeşil boncuk getirdim. Bu şekilde kurdum. Şimdi mislamı şu delikten geçireyim. Boncuklarımı yerleştirdikten sonra şöyle çektim. Tamam mı? Şu şekilde duruyor. Şimdi sabit değiller. Sabitlemeyi bu taraftaki misnayda yapacağım. Onu da nasıl yapacağım arkadaşlar? Şimdi şuraya pembe boncuğumu ekleyerek devam edeyim en iyisi. Evet, yeşilini de bu tarafından çektim. Böyle bu taraftan geçirdim, çektim. Daha sonrasında buradan bir pembe geçiriyorum. Pembe boncuk. Evet, pembe boncuğumuzu da geçirdik. Şu şekilde bir aparat. Gördüğünüz gibi yukarıya daha büyük boncuklar kullandım. 8 milimetrelik boncuklar kullandım. Her biri farklı. Hatta şunlarda bakın inciler uçlarına eklemişim. Şurada da inciler var. Her birine mi inci eklemişim? Yok. Şu boncuk büyük olduğu için buraya hiç inci eklememişim bile. Bu arada farklı bir şöyle daha beyaz tonda bir ve uçları top olan bir çivi kullanmışım bu arada buna yakışır diye düşündüğüm için. Sonra uçlarını da 2 farklı kristal boncuk kullandım diye hatırlıyorum. Biri biraz daha koyu mavi, biri biraz daha açık mavi. 6 milimetrelik kristal boncuklar bunlar aslında. Şöyle şu farklı tarzlarda boncuklarım var. Şöyle bir boncuğum var. 8 milimetrelik akrilik boncuk, şeffaf boncuk, böyle aslında turkuaz renkte boncuğum var. Burada kaç tane kullanmışım ondan? Peki 4 tane kullanmışım. Sonra bir de şöyle boncuklarım var, cam boncuklarım. Bunlardan kaç tane kullanmışım? Bunlara mesela hiç uçlarına
saten boncuklardan eklemeden yapmışım. Onlardan kaç tane var? 5 tane de onlardan kullanmışım. Hemen ayıklayayım. 5 tane bunlardan, 4 tane şunlardan demiştim. Bir de şöyle biraz çiçek deseni gibi yassı bir boncuğum var. Kaç milimetre? 8 milimetreye yakın yani şu eni. Ama şuradan baktığınız zaman 4 milimetrelik bir genişliği var sanırım. Yassı bir boncuk. Farklı boncuk. Yani burada önemli olan sadece farklı boncuklar kullanmak. Yaklaşık olarak mesela şunlar 8 milimetrelik boncuklar muhtemelen. Bunların ise uçlarına küçük kum boncuklar eklemişim. Onlardan kaç tane eklemişim? 1, 2, 3, 4, 5 tane de onlardan. Onları da ayıklayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane de bunlardan. Bir zincir kullanıp zincirin ucuna bunları böyle ekledim arkadaşlar. Tabi burada zincirin hangi halkasına geçirdiğim, her halkasında kaç tane geçirdiğim önemli. Şöyle eskiden kalma zincirlerim var. Orada kullandığım zincir bu. Evet, şöyle 1-2 fazla olsun, sonra keseriz onu. Şimdi zincirimi şuradan koparacağım. Küpemizi geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak küpemiz. Şunu takalım geri. Bu şekilde olacak. Böyle sedefli beyaz bir kum boncuğum var. Onu kullanacağım. Daha böyle zarif durur diye düşünmüştüm. Ve yapalım. Şimdi ilk halkaya ne yapmışım? Hatta küpeyi taktığım halkada her bir boncuktan bir tane eklemişim arkadaşlar. Dediğim gibi şu boncuğu tek kullanmışım. O yüzden şöyle sedefli boncuğu eklemeden bu şekilde kapatıyorum boncuğumu. Sıradaki boncuk ise şu yassı çiçek gibi olan boncuğuma ise sağına ve soluna birer sedefli boncuk ekleyerek onu da yine aynı şekilde kapatıyorum. Bunu diğer tüm boncuklarım için de yapıyorum. Yani tüm çiçekli boncuklarım için. Ve sıradaki boncuğum, şeffaf akrilik boncuğumun da başına yine bir sedefli boncuk ekleyerek bunu da kapatıyorum. Sonra ilk 3 halkamı kullanacağım. İlk 3 halkaya her bir boncuktan birer tane denk gelecek şekilde bunları ekliyorum. Daha sonra kalan boncuklarımı ise üzüm motifini bozmayacak şekilde üst taraflarda yoğunlaştırmak için üst taraflara kullanacağım kalan boncuklarımı. Şöyle ekledim. Tamam, aynı görüntüyü yakalıyor. Zaten belli bir düzenimiz yok dediğim gibi. Evet arkadaşlar, şu kristalleri kullandığım bir açık renk. 6 milimetrelik bunlar. 6 milimetrelik kristal boncuklar. Bir de şunlar vardı. Bunlardan kullanacağım. Karışık karışık yapacağım. Şu yoğunluğu yakalayana kadar hemen bir göz gezdiriyorum. Kaç halkaya kullandım diye. İlkine 4 tane, sonra 3'er 3'er takmışım. İlkine 4 tane ise şunu yapacağım arkadaşlar. İlkine 2 tane açık, 2 tane koyu renkten koyacağım. Yine aynı çivileri kullanıyorum. Yani kristalleri taktığımda ilk halkaya 4'er kristal, 2 farklı kristal kullandım. Bir açık mavi, bir koyu mavi. Sonra 3 sıra 3'erli koyu açık maviler kullanarak gittim. Bir sırada koyu maviden 2 tane, açık maviden bir tane, bir sırada açık maviden 2 tane, koyu maviden bir tane kullanılacak şekilde gittim arkadaşlar. Uç kısmında ne yaptık? Uç kısmında şöyle yaptık. Bir tane kare boncuğumuz var. Şurada. Kare boncuğumun iki tarafına da yine sedefli boncuğumu kullanmışım. Ondan sonra bir de şu mavi boncuktan kullanmışım. Halkamın sonuncusuna takıyorum bunu. Bu tarafından ise
mavi boncuğumu geçiriyorum. Onu da koparıp şöyle yapıyorum. Gerçekten çok tatlı oldu ikisi de. Ve sonuncusunda şöyle bir çivimi aldım yine. Bir tarafına sedefli boncuğumdan geçirdim. Sonra kare boncuğumu geçirdim. Ve şöyle oldu. Bunu da uca takıyoruz. Şimdi takalım ve ürünlerimiz nasıl olmuş ona bakalım arkadaşlar. Bir kere cam boncuk olmaları çok şık gösteriyor ve gerçekten tam orijinal duruyor yani. Plastik boncuklar o kadar kendini göstermeyebilir ama cam boncuklar kesinlikle kendini çok daha güzel gösteriyor, kaliteli gösteriyor. Ben bayıldım. Siz beğendiniz mi? Merak ediyorum arkadaşlar. Hangisini daha çok beğendiğinizde yorumlarda eklemeyi lütfen unutmayın. Gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız bunu da çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay.